Antik dünyanın 7 harikası olarak adlandırılan yapıların birçoğu uzun zaman önce yerle bir oldu. Bunlardan ikisi de depremler sonucu yıkılan ve moloz yığınına dönen Rodos heykeli ve İskenderiye feneridir. Antik dünyanın 7 harikası olarak tanımlanan bu yapılardan bazıları belki de hiç var olmadı. Örneğin Babil'in asma bahçeleri. Bu videoda antik dünyanın 7 harikası arasında anılmayan, daha az ünlü mimari yapılarını ve onları benzersiz kılan özelliklerini inceleyeceğiz. Hazırsanız, başlıyoruz. Anlatmaya çalışacağımız her simge yapı, bugün kendi gözlerinizle görebileceğiniz eserlerdir. Şimdi arkanıza yaslanın, buldozerlerin ve vinçlerin çok öncesinde bir zaman diliminde olduğunuzu hayal edin. Petra Antik Kenti. Dağlara oyulmuş kayıp şehir. Ürdün'de, Amman'ın 185 kilometre güneybatısında bulunan Petra, kırmızı çöl kayalıklarına oyulmuş bir antik kent. Şatafatlı antik mimarisi ve doğal güzelliğiyle dünyanın her yerinden insan için çekici bir ziyaret noktası. Indiana Jones'un Son Macera filminin bir kısmının Petra'da çekilmesi burayı çok daha popüler bir nokta haline getirdi. Milattan sonra 106 yılında Roma tarafından istila edilmeden önce Petra, bölgede kervan ticareti yapan ve Aramice konuşan Nebatilerin başkentiydi. Tarihte Nebatiler adına, İlk defa M.Ö. 312 yılında Büyük İskender'in varislerinden Antigonus'un yaptığı aşağılamaya karşı çıkmalarının kayıtlarında rastlanıyor. Bu erken dönemlerde Petra, büyük bir olasılıkla çadırlar ve basit yapılardan oluşan bir yer, Nebatiler ise göçebeydi. Bölgede kervan ticaretinin gelişmesiyle bu durum değişecek ve Petra artık Arabistan, Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ticaretin merkezi haline gelecekti. Şehir 2000 yıl önce altın dönemini yaşarken tahmin edilen nüfus popülasyonu 20.000 kişiydi. Roma istilasından sonra kervan ticareti tükenmiş duruma geldi. Orta çağlarda şehirde yerleşim olmasına rağmen, bölgede sonrasında gerçekleşen birçok depremle birlikte şehir en nihayetinde terk edildi. 1812 yılında Johann Ludwig Burckhardt tarafından yeniden keşfedilmesiyle birlikte başlayan popülerliği, bugün dünyada turistlerin en yoğun ilgisine sahip yerlerden biri haline gelmesiyle sonuçlandı. Indiana Jones filminde belirtildiğinin aksine Petra, kutsal kasenin bulunduğu yer değil. Yapılan konutlaşma analizleri, şehirleşmenin, insanların evlerini 2100 yıl öncesinde kayalara oymaya başlamasıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Bu süreçte insanlar çadırlarını terk edip kalıcı kaya meskenlerine yerleşmeye başladılar. Hatta bazı durumlarda evlerini sarp kayalıklara oydular. Bugün sütunlu cadde olarak bilinen Petra'nın ana caddesi, bazen su akan bir dere yatağı olan Musa Vadisi'nin güneyinde kalıyor. Petra'nın kayalıklarıyla birleşen vadinin, güney ve kuzeyi boyunca inşa edilen duvarlar, şehrin istilaya uğramasını zorlaştırıyordu. Kanallar, borular ve sarnıçlardan oluşan gelişmiş bir tesisat sistemi de, şehirdeki insanların suya kolayca erişmesi için yapılmıştı. Arkeologlar bu sistemin kanıtlarını Petra'nın ana caddesinin yanında bulunan bir bölgede yürütülen jeofizik çalışmaları sırasında keşfettiler. Fakat bütün bu gelişmiş sistemler bugün şehrin mezar ve tapınaklarının tasarımına olan ilgiden dolayı göz ardı ediliyor. Petra'nın en bilinen mezarı, Arapçada hazine anlamına gelen Kazneh'tir. Bu ismin verilmesinin nedeni yerlilerin mezarda saklı bir hazine olduğuna inanmaları. Bugün, arkeologlar mezarın 2 katlı ve yüksek olduğunu biliyor ve onu iyi bir zanaatkarın elinden çıkmış sayıyor. Mezarın ön yüzü 25 metre genişliğinde ve 39 metre yüksekliğinde. Ziyaretçiler şehre doğudan, Si adı verilen ve aynı zamanda bir su yolu görevi gören çevredeki kayalardaki dar, tünel benzeri bir geçitten ulaşıyordu. Petra vatandaşları ayrıca, şehrin kuraklık dönemlerinde bile normal miktarda su kullanmasına olanak tanıyan, barajlı su yollarına ve sarnıçlara suyu yönlendirerek şehirlerini etkileyen yağmuru ve düzenli su baskınlarını kontrol ediyordu. Roma su kemerleri. Roma su kemerleri, çeşitli kaynaklardan alınan temiz suyu büyük, kalabalık alanlara taşımak için tasarlanmış kanallardı. Yapıldıkları dönem göz önüne alındığında,
Bu yapılar kendilerinden önce geliştirilen hiçbir şeye benzemeyen inanılmaz bir mühendislik başarısını temsil ediyor. Benzer teknolojiler daha önce Pers, Mısır ve Hint uygarlıkları tarafından geliştirildi. Ancak Romalılar bu uygulamaları temel alarak çeşitli bölgeleri geçen karmaşık kanal ağları geliştirdiler. Bu kadar verimli ve sağlam yapılar yapabilme yetenekleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'da bugün bile pek çok su kemerinin görülebilmesiyle kanıtlanıyor. Peki inşaat araçlarının ve kaynaklarının sınırlı olduğu bir dönemde bu devasa projeler nasıl hayata geçirildi? Su kemerlerinin ilk ve en önemli özelliği, tasarımlarında yerçekimi etkilerinin yer alması. Romalı mühendisler araziyi göz önünde bulundurarak ve kanalların açısının nasıl belirleneceğini planlayarak uzun zaman harcadılar. Bu önemsiz gibi görünse de hareket eden suyun hızı, hem kalitesi hem de yapıların hayatta kalması açısından hayati önem taşıdığından son derece önemliydi. Su çok hızlı hareket ederse taşları aşındırırdı. Ancak çok yavaş hareket ederse de durgunlaşabilir ve dolayısıyla içilemez hale gelebilirdi. Su kemerleriyle kente taşınan su, içme amaçlı kullanılmasının yanı sıra sulama, çeşme ve hamamların ihtiyacını karşılamada da kullanılıyordu. Bir su kemerini düşündüğümüzde muhtemelen aklımıza vadiler boyunca uzanan köprülere benzeyen büyük taş çerçeveler gelir. Ancak bu, genel yapının yalnızca bir kısmı. Su kemerinin büyük bir kısmı aslında yerin altında gizliydi. Burada boru sistemleri bu köprüleri göllere veya diğer su kaynaklarına bağlıyordu. Bu yöntem, kanalları erozyondan korumak ve doğal yaşamın nispeten bozulmamasını sağlamak için kullanılıyordu. Bu, genellikle gece ve gündüz vardiyaları halinde çalışarak toprağa kazıyan işçi ekipleri aracılığıyla başarıldı. Delikler, su geçirmelerini ve sızıntıları önlemek için kil ile kaplanıyordu. Bu, suyun çevredeki dağlardan ve yamaçlardan istenilen yere, bazen 80 veya daha fazla kilometre uzağa akmasına izin veriyordu. Yalnızca Roma'da, yaklaşık 92 kilometre uzaktaki kaynaklardan su sağlayan 11 su kemeri sistemi vardı. Su, bir şehir veya kasabaya ulaştığında, diğer kalelere ve oradan daha fazlasına yönlendirmek için kurşundan yapılmış ikincil borulara sahip olan Castellum adı verilen tanklarda depolanıyordu. Çeşmelere, hamamlara ve hatta özel konutlara giden su, bu şekilde bir şehre dağıtılabiliyordu. Su kemerleri çok eski olmasına rağmen bazıları günümüzde halen çalışıyor. Milattan önce 19'da Agrippa tarafından yaptırılan Aqua Virgo, hala Roma'nın Trevi çeşmesine su sağlıyor. Bu kadar uzun süre ayakta kalabilmelerinin ve çalışabilmelerinin nedeni, onları tasarlayan mühendislikle ve aynı zamanda yapıldıkları malzemelerle de ilgili. Romalılar su kemerlerini taş, tuğla ve hatta volkanik tüf karışımından yaptılar. Bu yapı iskeletleri, günümüzde kullanılanlara benzer şekilde ahşap iskeleler kullanılarak inşa edildi. Süreç zahmetliydi ve tamamlanması yıllar alabilirdi. Taşları hareket ettirmek ve kazma, döşeme gibi ağır işleri yapmak için köleler kullanılıyordu. Su kemeri tamamlandıktan sonra onları denetlemek için özel görevliler bulunuyordu. Bir şeyler ters giderse, ki çoğu zaman öyle olur, onarımları üstlenmek üzere köle ekipleri görevlendiriliyordu. Ancak imparatorluk genişlemeye devam ettikçe bunları ve diğer projeleri desteklemek için gereken köle sayısını bulmak zorlaştı ve bu da sonuçta imparatorluğun gerilemesine katkıda bulundu. Günümüzde görebileceğimiz 3. dünya harikası, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, bir süredir Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da gündeminde. Anıtsal yuvarlak planlı yapıları, T biçimli dikili taşları ve ayrıntılı kabartmalarıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor ve insanları geçmiş hakkında düşünmeye sevk ediyor. Ancak böylesine ilgi çekici bir arkeolojik alan hakkında beklenildiği gibi çok sayıda yorum da mevcut. Göbeklitepe'de ve çevresindeki arkeolojik araştırmalar arttıkça, bilim insanları da yeni yorumlar getirmeye devam ediyor. Göbeklitepe, yaklaşık M.Ö. 9500 ila 8000 yılları arasında kullanım gördü ve 1500 yıllık bir süre boyunca insanlar burada yaşadı. Söz konusu anıtsal yapılar, buranın bir gün arkeoloji için ne kadar önemli olacağının farkında olmayan yerel ailelerin, topraklarını sürdükleri sırada gördükleri buluntuları Şanlıurfa Müzesi'ne bildirmesiyle ve kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'nin güneydoğusunda Neolitik dönem araştırmalarına adamış,
Klaus Schmidt'in buraya gelmesiyle keşfedildi. Peki Göbeklitepe'de araştırmaların başlamasından bu yana epey bir zaman geçmişken, burası hakkında neler biliyoruz? Bu yapıları kimler, neden yaptı? Dikili taşlar ve üzerlerindeki tasvirler ne anlatıyor olabilir? Bugüne kadar Göbeklitepe'de bulunan taş aletler, kemikler ve diğer buluntular, bu anıtsal kompleksin avcı toplayıcılar tarafından inşa edildiğini gösteriyor. Yapılan radyokarbon analizleri de bu görüşü destekler nitelikte sonuçlar veriyor. 2014 yılında vefat edene kadar kazılara öncülük eden Schmidt'in verdiği bilgilere göre, Göbeklitepe'nin bir yerleşim yeri değil, ritüel alanı olduğu düşünülüyordu. Dolayısıyla yılın belirli zamanlarında göçebe avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdüren insanlar, çevre bölgelerden buraya geliyor ve ritüelistik uygulamalarıyla bir çeşit ziyafet düzenliyordu. Göbeklitepe'de bulunan hayvan kemiklerinin evcil olmayan yabani hayvanlara ait olması da bu fikri destekler nitelikteydi. Ehlileştirilmiş bitkilere dair de kanıtlar yoktu. Schmidt'e göre burada toplanan insanlar, organize bir işgücüyle Göbeklitepe'deki bu anıtsal yapıları inşa ettiler. Ancak son yıllarda bu görüşler, Göbeklitepe ve çevre bölgelerdeki artan bilimsel çalışmaların bir sonucu olarak kısmen değişmeye başladı. Araştırmacılar, yaptıkları sondaj kazılarında Göbeklitepe'de aslında konutların da olduğunu, yani insanların burada kalıcı olarak yaşadıklarına dair kanıtlar buldular. Bu demek oluyor ki, Göbeklitepe, özel anıtsal yapıları ve konutları bir arada barındıran bir yerleşimdi ve sadece belirli zamanlarda insanların toplandığı bir yer değildi. Bu insanlar her ne kadar yerleşik olarak burada yaşıyor olsalar da, yapılan çalışmalarda evcil hayvan ya da bitki kalıntıları bulunamadı. Bu da, bölgedeki diğer yerleşimlerde de görülen bir yaşam tarzına işaret ediyor. Buradaki insanlar, kalıcı yerleşimlerde yaşayan avcı toplayıcılardı. Yaşamlarını, yabani hayvanları avlayarak ve yabani bitkileri toplayarak sürdürüyorlardı. Göbeklitepe'nin günümüze kadar iyi korunmasının nedenleri arasında, yapıların zemine yarı gömük olarak inşa edilmiş olması ve sonrasında insanlar tarafından tamamen gömülmüş olması yer alıyor. Diğer yerleşimlerden de bildiğimiz gibi, Göbeklitepe'deki özel yapılarda, kullanımları tamamlandığında kasıtlı olarak gömüldü. Bu uygulama, o dönem yerleşimleri için oldukça yaygın görülüyor. İnsanlar belirli bir olay ya da zaman ile yapıları ilişkilendiriyor ve kullanımlarının sona erdiğini düşünerek özel yapıları gömüyor olmalıydı. Fakat bu yapıların kullanım sürelerinin bittiğine neye göre karar verdiklerini şimdilik bilemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik araştırmaların bize birçok önemli bilgi vereceği kesin gibi görünüyor. Dolayısıyla dönemin insanlarına ve bu insanların yaşayışlarına dair anlayışımızda yine önemli değişimler olabilir. Göbeklitepe'de uzun yıllar önce başlayan kazılar birçok şeyi anlamamızı sağladıysa da, cevap ararken karşımıza birçok yeni soru çıkıyor. Yeni keşifler ve yaklaşımlar, yeni yorumlara ve sorulara yol açıyor. Göbeklitepe kültürü, herkesin merakını cezbetmeye ve geçmişin dünyasına hayali bir yolculuk yaptırmaya devam ediyor. Antik dünyanın çok bilinmeyen dördüncü harika yapısı, İrlanda'da bulunan Newgrange yapısı. Newgrange, Doğu İrlanda'da bulunan devasa, tarih öncesi bir geçit mezarıdır. Milattan önce 3200 civarında inşa edilmiştir. Yani Stonehenge'den yaklaşık 500 yıl önceye tarihlenir. Büyük, düzleştirilmiş kubbe şeklindeki bir spor arenasına benzemektedir. 76 metre genişliğindeki bu yapı, Neolitik insan toplumu için oldukça büyük bir mühendislik harikasıdır. Yapı, bariz sebeplerden ötürü bir geçit mezarı olarak adlandırılır. Mezarlar, ölüler veya ölüler için adanmış adaklarla çevrili uzun bir geçit içerir. Daha sonra eklendiği düşünülen höyüğün etrafını dikili taşlardan oluşan bir daire çevreler. Newgrange ve çevresindeki taşların bazıları, oymalarla ve diğer sanat eserleriyle süslenmiştir. Sitenin en muhteşem mimari gerçeklerinden biri, kubbenin içindeki büyük odanın yalnızca kış gün dönümünde güneş ışığıyla dolmasıdır. Newgrange'ı inşa eden insanlar muhtemelen bu özelliği, kışın soğuk havanın zirveye ulaştığı dönemde, yakında günlerin kısalacağını ve ısınacağını haber veren bir takvim olarak kullandılar. İrlanda'daki bu dairesel anıt mezar,
5000 yıldan daha önceye dayanıyor ve Boyne Vadisi'ndeki devasa boyutlu karmaşık yapıların bir parçasını oluşturuyor. Christopher Somerville bu gizemli yapının inşasında sergilenen ustalığı şu cümlelerle açıklıyor. Bu mezarı inşa edenlerde ne gibi bir ruhsallık, ebedilik, ölümden sonra yaşam ve Tanrı anlayışı olduğunu yalnızca tahmin edebiliyor, ötesine geçemiyoruz. Ancak, dini inanışlarının temelinde güneş olduğu çok açık. Kış dönümünde yani 21 Aralık'ta ufukta doğan güneşin ışınları, doğrudan New Grange'in içindeki mezar odasına giden geçite düşüyor. Antik dünyanın çok bilinmeyen ve günümüzde görebileceğimiz harika eserlerinden beşincisi, Çin'de bulunan dev Lesan Buda heykelidir. Bu dev heykelin yapımına, Çinli bir rahibin, yakınlardaki nehirlerin şiddetli sularını yatıştırabilecek bir Buda heykeli inşa etmeye karar vermesiyle, milattan sonra 713 yılında başlandı. Milattan sonra 803'te 71 metre yüksekliğindeki heykel, Güney Sichuan eyaletindeki Nin ve Dadu nehirlerinin kesiştiği noktada tamamlandı. Heykelin önünde, yağmur suyunu uzaklaştırarak erozyonu azaltan kaplamanın arkasında bir drenaj kanalı ağı bulunmaktadır. Buda, başlangıçta 13 katlı ahşap bir yapı tarafından korunuyordu. Bu ahşap yapı Moğollar tarafından yıkıldı. Var olan en uzun modern çağ öncesi heykeli, aynı zamanda dünyanın en büyük Buda heykelidir. Şüphesiz bu heykel, antik dünyanın gerçek bir harikasıydı. İlginç bir şekilde, inşası sırasında uçurumdan o kadar çok kaya düştü ki, akıntının yönü değişti ve nehirlerin kesiştiği nokta, geçen gemiler için güvenli hale geldi. Bu heykel, adını yakındaki Lesan kasabasından aldı ve Dev Lesan Buda heykeli olarak anılmaya başlandı. Çok bilinen antik dünyanın 7 harikasına alternatif olarak gösterilebilecek, günümüzde gözümüzle görebileceğimiz harika yapılardan 5 tanesini konuştuğumuz videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.